Toplantı. Yazan Alfred Hitchcock, çeviren ve uygulayan Ayten Kuyululu, yöneten Zafer Ergin, efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Orson Wright, Sadrettin Kılıç, Brian Hammer, Zihni Küçümen, Kenneth Boyd, Kenan Işık, John Bradford, Adnan Biricik, Tony Ashfield, Ali Düşen Kalkar, Ron Ely, Yıldıray Şahinler, Arthur West, Kemal Bekir, Müfettiş Fox, Burçin Oraloğlu, Dedektif Delaney, Fikret Kuşkan, Dedektif Barnes, Pekcan Türkeş. Sevgili dostlar, yatıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Toplantımız başlamadan önce birer kadeh içki içmeye ne dersiniz? Herkes para buyursun, barmenlik benden. Çok iyi olur. Yemek çok güzel. Ancak bir içki bizi uyanık tutar. Hadi içelim arkadaşlar. Sen içmiyor musun Ken? Hayır Bay Wright, barmenler içmez. Nasıl istersen. Baylar, toplantımız şerefine kadeh kaldırmak istiyorum. Şerefe. Şerefe. Toplantı şerefine. Şimdi gider ne olduğunu öğrenirim. Sakin olun baylar. Sakin olun. Ne olmuş Bay Wright? Emniyette miyiz söyleyin. Devrilen neymiş? Sakin olun baylar. Peki ama söyleyin. Yatımız sapasağlam. Rüzgar direklerden birinin kırılmasına neden olmuş. Ya. Kaptan Brown tehlikede olmadığımızı söyledi. Lütfen yerlerinize oturup içkilerimizi içelim. Ucuz atlattık. Bir an batıyoruz Ya sandım. sormayın, ben de öyle zannettim. Direkt devrildiği zaman telaşımdan içkimi içmeye fırsat bulamamıştım. Neyse. Şerefe. Kane. Sen içmiyor musun? Yo, bu gece barmenim. İçmeyeceğim Brian. Orsun'u sevindireceksin desene. Bir şişe içkidir onun için. Neyse. Şerefe. Şerefe. Ne oldu? Ne berbat içki bu. Orson'dan her türlü cibrilik beklenir. Bu kadar ucuz ve berbat bir içki alacağı da. Bana konyak ver Kane. Ağzımın tadı yerine gelsin. Ya bu daha iyi cins bir şeye benziyor Brian. Ver bakayım. Nasıl? Şöyle. Konyak gerçekten nefis. Brian, Orson'un bizi bu gece yatına davet etmesinin nedenini biliyor musun? Wright Eczacılık Şirketi'nin yeni bir ilacının tanıtılması için kampanya başlatacağız. Bu geceki toplantının nedeni kampanyanın nasıl yürütüleceğine karar vermek. Bu olayı yemek ve içkiyle birleştirdik. Sonra... Olsun. Ne oldu Brian? Yüzün çok soluk. Bilmiyorum. Temiz havaya ihtiyacım var. Ya... Brian. Dur. Soluk alamıyorum. Güverteye çıksam iyi olacak. Güverteye çıkayım ben. Seninle gelmemi ister misin? İşte hayır. Geçer. Çok yemek yedim. Brian. Yardım edin, çevirelim. Kravatını çözün. Brian kendini nasıl hissediyorsun? Cevap ver Brian. Bilmiyorum. Hiç. Ne oluyor? Brian'ın nesi var? Brian öldü. Öldü mü? Olamaz. Ölmüş olamaz. Kim öldü? Ne olmuş? Doktor, öldüğünden emin misiniz? Daha birkaç dakika önce barda içki içiyordu. Kalp mi? Hayır. Brian çok sağlıklıydı. Kalbi de sapasağlamdı. Hayatında bir kez bile hasta olduğunu hatırlamıyorum. Nereden biliyorsunuz? Onu yıllardır tanırım Bay Wright. Bu ani ölümü neyle izah edeceksiniz doktor? Bana kalırsa Brian zehirlendi. Zehirlendi mi? Nasıl? Neden? Nasıl ve neden zehirlendiğini bilemem. Ancak bunun bir kaza eseri mi yoksa kasıtlı mı olduğu beni ilgilendiriyor. Siz ne dediğinizi biliyor musunuz John? Evet, bir açıklama yapmalısınız.
Brian öldürüldü. Çıldırmışsınız siz. Cinayet ha? Hem de benim yatımda. Olamaz. Ben ünlü bir gazeteciyim. Böyle bir suçlamayı kabul edemem. Sizi suçlayan yok Bay Ashby. Ama ben sadece Brian öldürüldü dedim. Doktor, dostlarım haklı. Aramızda cinayet işleyecek kimse olamaz. Evet, aramızda hiç yabancı yok. Yok tabii. Brian benim reklam müdürümdü. Kenneth Boyd onun asistanı. Siz Doktor John Bradford Brian'ın en yakın arkadaşısınız. Tony Ashfield gazeteci. Evet. Bay Arthur West eczacılık dağıtım şirketinin sahibi. Ron Ely mali müşavirimiz. Hangimiz Brian'ı öldürmeye kalkışabiliriz? Ve niye? Bu sorunun cevabını ancak polis verebilir. İzninizle Kaptan Brown'a polis çağırmasını söyleyeceğim. Bir dakika doktor. Yatıma polis gelmesini istemiyorum. Ama ortada bir ölüm olayı var Bay Wright. Polise bildirmek zorundayım. Biliyorum. Tam yeni ilacımızın piyasaya sürüleceği bir sırada böyle bir skandalı göze alamayız. Bir insan hayatını kaybetti. Belki de bir cinayete kurban gitti. Sizin ilacınız bu olaydan daha önemli olamaz. Doktor, ilaç piyasasının ne kadar duyarlı olduğunu bilirsiniz. Toplum alacağı ilacın yapımcılarına güvenmelidir. Aksi halde ilaçlarımızı satamayız. İlaçlarınız insanların hayatını kurtarabilir, kabul ediyorum. Ancak Brian'ın hayatına ben her şeyden çok önem veriyorum. Zehirlenmesinin bir kaza eseri olup olmadığını bilmek istiyorum. Bay Wright, ben bu olayı gazeteme şimdilik kaydıyla bildirmeyeceğim. Polisi bekleyeceğim. Olayın aydınlanmasını ben de istiyorum. Hepimizin temize çıkması gerek. Kaptan Brown, toplantı salonuna gelir misiniz? Baş üstüne Bay Wright. Kaptan Brown, korkunç bir kaza oldu. Bay Brian Hammer öldü. Lütfen polise haber verir misiniz? Sağ olun Bay Wright. Kaptan, lütfen cinayet masası müfettişlerinden Fox'a haber verin. Benim yakın arkadaşımdır. Doktorun isteğini yerine getirin kaptan. Baş üstüne efendim. John, üzüntünüzü anlıyorum. Hepimiz çok üzüldük bu olaya. Ancak Brian'ı öldürmek için hangimizin bir nedeni olabilir ki? Burada bulunanların hepsinin bizim şirketimizde belli yerleri var. Ve herkes yerinden memnun. Sırf onun yerine geçmek için içimizden birinin reklam müdürünü öldürmek isteyeceği düşünülemez bile. Gerçekten hiç akıl alacak bir şey değil. O yüzden bu olayın derinine inip ölüm nedenini bulmak istiyorum ya. Peki. Polisin gelmesini bekleyeceğiz o halde. Ne tatsız bir durum. Eğer bu olay olmasaydı şimdiye kadar çoktan Bay West'le kontrat imzalamış, evlerimizin yolunu tutmuş olacaktık. Doğru. Keşke buraya hiç gelmeseydim. Yarın sabah çok önemli bir yönetim kurulu toplantım var. Bu gidişle buradan kolay Yok canım, yok. Polis soruşturması biter bitmez evlerimize gideceğiz. O kadar uzun süreceğini sanmıyorum. Biz katil değiliz. Buyurun müfettiş Fox, sizi bekliyorduk. İyi akşamlar Doktor Bradford. Bir olay mı var? Bir kaza oldu. Brian Hammer öldü. Zehirlenerek. Daha neler John, işi bu kadar dramatize etmeyin canım. Bir kaza oldu, o kadar. Siz kimsiniz bayım? Ben mi? Orson Wright. Wright eczacılık şirketinin ve bu yatın sahibiyim. Tanıştığımıza memnun oldum. Delaney, salonu araştırın. Doktor cesedi muayene edin lütfen. Bob, resim çekmeye başla. Doktor Bradford, bize olayı başından başlayarak anlatır mısınız lütfen? Tabii. Bay Wright hepimizi yatına akşam yemeği için davet etmişti. Yeni bir ilacın dağıtımı konusunu tartışacak ve dağıtım şirketiyle anlaşma yapacaktık. Yemekten sonra içki içmek üzere bu salona geldik. Brian birden fenalaştı, güverteye çıkmak istedi. Kapıya varamadan da yere yığıldı. Onu muayene ettiğim zaman ölmek üzere olduğunu gördüm. Doktor Bradford, zehirlendi dediniz. Nereden anladınız? Belki kalp sektesiydi. Hayır. Onun doktoruydum. Kalbinin çok sağlam olduğunu biliyorum. Ayrıca onu muayene ettiğim zaman zehirlenme belirtileri gördüm. Peki doktor. Delaney, cesedi morga kaldırsınlar. Otopsi yapılsın derhal. Zavallı dostum. Bir kadeh içki size iyi gelecek Doktor Bradford. Hadi için. Ya. Müfettiş haklı. Hepimizin birer kadeh içkiye ihtiyacı var. Ken, herkese içki doldursana. Buyurun baylar, içelim. Müfettiş Fox, ben gazeteciyim. Olayı gazeteme bildirmeden önce sizinle görüşmek istedim. Sizce bu bir cinayet mi?
Yorum yapmak için henüz çok erken sayın gazeteci. Otopsi raporu, araştırma, soruşturma, delil ve cinayete bir neden bulmak gerekiyor. Siz ve dedektif arkadaşınız bize katılmak istemez misiniz? Daha sonra Bay Wright. Daha sonra bir içkinizi içeriz. Kokteyl yapmak da üzerime yoktur. Tadına bakmak ister misiniz Doktor Bradford? İsterim Ken. Doldur bakalım. Ne oldu? Kolum bir bardağa çarpmış olacak. Düştü, kırıldı. Dikkat et Ken. Hepimizin sinirleri gergin zaten. Özür dilerim. Ben izninizi istesem, epey geç oldu da. Tabii hepimiz evlerimize gitmek için can atıyoruz. Bir dakika beyler. Hepinize sorulacak sorularım var. Soruşturma bitmeden kimse yattan ayrılamaz. Ne demek istiyorsunuz? Bizi burada tutamazsınız siz. Olamaz. Bu gece eve dönmem gerek benim. sapan şey Yarın ya. yapılacak dünya kadar işim var. Ben gazeteciyim. Kararınıza itiraz ediyorum. Hiçbir soruya cevap vermek zorunda değilim. Sanki suçluymuşuz gibi bizi burada alıkoyamazsınız. Buna hakkınız yok. Biliyorum. İtiraz edebilirsiniz. Hepinizin yapılacak dünya kadar işi var. Ama demin dediğim gibi soruşturma bitmeden kimse yattan ayrılmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı ama maalesef bilmiyorsunuz. Bilseniz herhalde buzulma sormazsınız bizi yani. Lütfen sakin olun. Onunla görüşmek istiyorum ben. Karşı çıkmanızın hiçbir yararı yok. Ben görevimi yapıyorum. Önce sizden başlayalım Doktor Bradford. Sorularıma dikkatle cevap verin. İfadeniz bize gerekli. Adınız ve adresiniz. Evet, adımı ve adresimi biliyorsunuz müfettiş. Peki Brian Hammer'ı ne zamandan beri tanıyorsunuz? Oldukça uzun bir zamandan beri. Son 2 yıl aynı apartman dairesini paylaştığımızı da biliyorsunuz. Delaney, not alıyor musunuz? Evet efendim. Nasıl tanıştınız Doktor Bradford? Onunla nasıl tanıştınız? Kolejde okurken çok iyi arkadaştık ve yıllarca kampüste aynı odada kaldık. Birbirimize her zaman yardımcı olduk. Evet. Hiç kavga ettiğiniz oldu mu? Hayır. Bay Hammer sağlıklı bir insan mıydı? Evet, daha geçen hafta onu muayene etmiştim. Sağlığı mükemmel. Evet. Yanılmıyorsam bir kız arkadaşı vardı. Evet. Aslına bakarsanız pek çok kız arkadaşı vardı. Kadınlar arasında pek sevilen biriydi. Evet, anlıyorum. Yani özel ilişkisi olan biri yoktu, öyle mi? Biri vardı. Onunla çok ilgiliydi. Adı? Marilyn Springfield. Marilyn Springfield mi? Onu tanıyor musun Delaney? Evet efendim. Milyoner Herman Springfield'in kızı. Şimdi Doktor Bradford'un yüzünü nereden hatırladığımı anladım. Geçen gün onunla Bayan Springfield'i Rich lokantasında görmüştüm. Doğru mu Doktor Bradford? Doğru. Onunla sık sık buluşur muydunuz? Neden soruyorsunuz müfettiş Fox? Bu özel bir Soruma durum. cevap verseniz iyi olur Doktor Bradford. Evet, birkaç kez buluştuk. Bay Hammer'ın bu buluşmalardan haberi var mıydı? Haberi olması gerekmezdi. Nişanlı falan değillerdi. Ayrıca Brian'la randevularımızın tartışmasını da yapmazdık. Zehirlendiği kanısına nereden vardınız? Daha önce de söylediğim gibi çok sağlıklı bir adamdı. Son içkisini içene kadar hiçbir şey yoktu. Birisi onun içkisine zehir kattı. Brian Hammer'ın kadehi nerede? Demin yere düşürdüğüm bardak sanırım onun kadehiydi. İşte bakın parçaları yerde duruyor. Evet, peki. Onunla sonra ilgileniriz. Delaney parçaları toplar. Şimdi gelelim size Bay Wright. Efendim? Sıra sizde dedim. Adınız ve adresiniz. Orson Wright, 23 Gala Avenue. Wright eczacılık şirketinin sahibiyim. Brian Hammer sizin yanınızda çalışıyordu değil mi? Evet, 7,5 yıldır reklam müdürümdü. Arada sırada bana karşı geldiği olurdu ama her defasında bir çözüm yolu bulurduk. Akıllı bir gençti ve reklamcılık alanında çok parlak buluşları vardı. Teşekkür ederim Bay Wright. Delaney, ben buradaki beylerle konuşmamı sürdürürken sen kaptan ve mürettebatı sorguya çek lütfen. Baş üstüne efendim. Bay Boyd, konuşabilir miyiz? Tabii müfettiş Fox. Bay Hammer'ın asistanıydınız değil mi? Evet. Onu yakından tanıyordunuz öyle değil mi? Öyle, birlikte çalışıyorduk. Evet. Onu kim zehirlemiş olabilir sizce? Ya da böyle bir şeye gerek duyacak biri var mı? Sanmıyorum. Onu kim zehirlemeyi düşünebilir ki? Bay Hammer'ın son zamanlarda bir şeylere sıkıldığı oldu mu? Yok, hayır. İşi konusunda çok ciddiydi. Ama genelde neşeli bir insandı. Peki, teşekkürler Bay Boyd. Sizin telsizle bir mesaj göndereceğim Bay Wright. Telsiziniz nerede? Dümen odasında müfettiş Fox. Teşekkür ederim. Ne kadar
kadar soğukkanlı bir adam bu gidişle katili bulamayacak. Neden bu kadar huzursuzsun John? İçin içini yiyor. Sanki hepimiz katilmişiz gibi davranıyorsun. İçimizden biri katil. Kim olduğunu bulmak niyetindeyim Bay Wright. Onu sizin öldürmediğiniz ne malum? Efendim? Ha? Onun ölümünden hepimizden çok sizin yararlanacağınız ortada. Ağzınızdan çıkan sözü kulaklarınız duyuyor mu siz? Ne cüretle bu suçlamayı yapıyorsunuz? Güverteye çıkmakta iyi ettik müfettiş. Hepimizin temiz havaya ihtiyacı var. Sorgulama bitti mi? Evet. Boşuna zaman kaybediyorsunuz bizimle. Aramızda katil yok. Bırakın evlerimize gidelim. Olmaz. Avukatıma başvurmak istiyorum. Bizi zorla tutuyorsunuz burada. Dilediğinizi yapabilirsiniz Bay Wright. İzninizle. Arkadaşınızın öldüğü salonun önünden ayrılmıyorsunuz doktor. Gerçekten anlaşılmaz bir durum. Bay Hammer'ı öldürmek için kimsenin bir nedeni yok. İnanın ne düşüneceğimi bilemiyorum. Ben de. Salonun kapısında nöbet tutuyorum. Sanki katil içeride, çıkmasını engelliyorum. Ya da kapıdan çıkarken yakasına yapışırım diyorum kendi kendime, ne bileyim. Peki şu güvertede devrilen direk olayı cinayetle bir ilişkisi var mı sizce? Yok sanmam. Rüzgar devirdi direğe, bir kazaydı. Acaba? Tam o sırada öldü arkadaşınız. Herkes devrilen direğin gürültüsüne koştuğu zaman katil onun kadehine zehiri atmış olamaz mı? Neden olmasın öyle ya? Evet. Direkle ilgileniyoruz. Laboratuvar direğin insan eliyle kesildiğini, rüzgarın da işi tamamladığını kanıtlayabilir. Vay canına. Yata ne zaman geldiniz? Öğle yemeğinden sonra. 1'e geliyordu. Brian'la beraber geldik. Toplantı ne zaman başladı peki? Herkes bizden önce gelmişti. Biz gelir gelmez başladı ve akşam üzeri 5'e kadar aralıksız sürdü. Yeni ilacın reklam kampanyası konusu üzerinde tartıştık. 5'te toplantıya ara verildi. Saat 7'de de akşam yemeği yedik. Evet, saat 5 ile 7 arasında beklenmedik bir şey oldu mu? Hayır. Rüzgar hızını arttırınca Tony Ashfield'in telaşlandığını, yatın limana yanaşıp yanaşmayacağını sorduğunu hatırlıyorum. Bay Wright gerekirse geceyi yatta geçirebileceğimizi söylemişti o zaman. 5 ile 7 arasında siz ne yaptınız? Öbürlerini bilmiyorum ama Brian'la ben birer kadeh içki içtikten sonra kameralardan birinde uyuduk. Benim gitmem gerekiyor Bay Wright. Arkadaşım dedektif Delaney burada kalacak. Silah kullanma yetkisi var, unutmayın. Misafirlerinizi geceyi geçirmeleri için kameralarına yerleştirin. Yeteri kadar kamera var sanırım. Ben sabah gelirim. Tamam. Hepiniz evlerinize telefon ettiniz herhalde. Şu andan başlamak üzere kimse telsizi kullanmayacak. Anlaşıldı mı? Dedektif Delaney hanginizin kiminle ve hangi kamerada kalacağınızı not ettikten sonra kameralarınıza çekilebilirsiniz. Beyler, size bu şekilde davrandığımız için özür dilerim. Ancak yatta bir ölüm olayı yaşandı. Belki de bir cinayet bu. Lütfen benimle gelin dostlarım, size kameralarınızı göstereyim. Bay West ve Ron birlikte kalacak. Sizin için bir sakıncası var mı Bay West? Yok. İyi geceler Bay Wright. Notunuzu aldınız mı dedektif Delaney? Evet. Tony, şu kameraya girin, birlikte kalacağız. Nasıl isterseniz. Evet, notumu aldım. Küçük kamerada tek başına kalabilirsin Ken. Öbürleri kadar konforlu değil, kusura bakma. Yok canım, ne sakıncası var? Bir küçük kamera daha var. Doktor da orada yatar, tamam mı? Tamam. Şimdi herkes kameralarına çekilsin lütfen. Bayan Springfield dün akşam Fransa'ya gitmiş. Konuşamadım onunla. İyi olmadı bu. Öyle. Ne yapmayı düşünüyorsun Fox? Yata gideceğim. İstersen ben babasıyla konuşurum. Yok, gerek yok. Adam kızının ilişkilerini nereden bilecek? Alo. Evet, benim. Ya. Aha. Tamam. Kim aradı? Patolojiden aradılar. Brian Hammer'ın vücudunda zehir bulunmuş. 2 kişiyi öldürebilecek güçte ve miktarda.
O halde olay bir cinayet. Evet, cinayet. Ancak neden? Kız yüzünden olmasın? Bilemiyorum. Cinayeti Doktor Bradford'a yüklemek gelmiyor içimden. Tutku bir rakipten kurtulmak istedi. Hayır. Doktor Bradford varlıklı bir adam. Parayı kastetmedim. Yok. Bradford öldürmedi onu. Peki kim öylese, neden? Bütün gece kendime aynı soruyu sordum. Ben yata gidiyorum, geliyor musun? Geliyorum. Görünürlerde kimseler yok. Geldiğimizi hiç değilse Delaney duymuş olmalıydı. Çok garip. Nerede kaldınız müfettiş? Dün gece biri beni öldürmeye çalıştı. Başımdan yaralandım, baksanıza. Delaney, ne oldu? Biri Bay Wright'ı öldürmeye teşebbüs etti. Herkesi salona ben topladım. Sorgulamak için. Sonuç? O hiçbir şey görmedi, bırakın ben anlatayım olayı. Bir dakika Bay Wright. Delaney, yata gelmek veya yattan ayrılmak isteyen oldu mu? Hayır. Bütün gece güvertedeydim, görürdün. Anlıyorum. Bizi teker teker temizlemek isteyen biri var besbelli. Siz tutmuş aptal soru sorarak zaman geçiriyorsunuz. Bırakın ben anlatayım. Bay Wright, aranızda katil olmadığını savunuyordunuz hep. Yanılmışım. Peki anlatın bakalım neler oldu. Dün gece gözüme bir türlü uyku girmedi. Brian'ın kırılan içki kadehi aklımdan çıkmıyordu. Doktor Bradford'un ısrarla söylediği gibi biri Brian'ın içkisine zehir koymuş olabilir diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Kameradan çıktım, buraya geldim. Kırılan kadehin bir parçasını bulabilirim belki dedim. Sizin de aynı amaçla kırık camları alıp analize gönderdiğinizi biliyordum ama ben de bulursam analiz ederim diye düşündüm müfettiş. Salon karanlıktı. Nereye gideceğimi iyi bildiğim için ışıkları açmaya gerek görmedim. Ayrıca güverteden gelen ışık yeteri kadar aydınlatmıştı içerisini. Umduğum gibi yerde bir kırık cam parçası buldum. Tam eğilip alacağım sırada arkamda bir ses işittim. Dönüp ne olduğunu anlamak istedim ve o anda başıma bir şey vuruldu ve kendimi kaybettim. Bay Wright'ı burada kim buldu? Ben. Ya. Peki sizin burada ne işiniz vardı doktor? Gece yarısı uyandım. Nedenini bilemediğim bir sıkıntı vardı içimde. Uyuyamayacağımı anladım. Kalktım, üzerime bir şey aldım ve güverteye çıktım. Sigara içmek istiyordum. Güvertede kimse var mıydı? İlk başta kimseyi göremedim. Sonra dedektif Delaney gözüme ilişti. Dümen odasının önündeydi. Onunla konuşmak istedim. Tam ona doğru yürürken salondan kırılan bir şişenin sesi, ardından da bir çığlık duydum. Dedektif de duymuştu. Salona doğru koştum. Tam o anda bir kapının hızla kapandığını, birinin de koşarak uzaklaştığını duydum. Koşanı neden izlemediniz? Salonda ne olduğunu görmek bana daha önemli geldi. Ben de olayı saptamadan karar vermek istemedim. Sonra salona girdim, ışıkları yaktım. Bay Wright yerde yatıyordu. Başından oluk gibi kan akıyordu. Hemen yanında da kırık bir şişe vardı. Biri Bay Wright'ı bu şişeyle ağır yaralamıştı. Doktor ilk tedaviyi yaptı. Sonra Kenneth Boyd ve öbürleri salona geldi. Yatta bir katil var. Bundan hiç kuşkum yok. Bir şeyler yapmanız gerek müfettiş. Beyler, otopsi raporu geldi. Brian Hammer'ın vücudunda 2 kişiyi öldürmeye yetecek ölçüde zehir bulundu. Kaptan Brown, herkese kahve verin lütfen. Şoku atlatmalarına yardımcı olur. Baş üstüne efendim. Dün gece bardaki ve içki kadehlerindeki parmak izlerini saptadık. Şimdi hepinizin parmak izlerini alacağız. Beyler sakin olun lütfen. Parmak izlerinizin alınmasına karşı gelmeniz için özel nedenleriniz mi var yoksa? O halde başlıyoruz. Delaney, Barnes, lütfen. Doktor Bradford, yanıma gelir misiniz? Buyurun müfettiş. Kadehler üzerindeki parmak izlerinde bir gariplik sezdim. Evet. 2 kadehte 3, diğerlerinde 2 parmak izi var. Bunun ne demek olduğuna kesin karar veremedim. Ancak 3 parmak izli kadehlerin kime ait olduğunu öğrenirsek belki sorumun yanıtını alırım. Belki. Bakın, bu dün gece barın önündeki taburelerin bulduğumuz şekliyle çekilmiş fotoğrafı. Taburelerde kimler oturuyordu, hatırlıyor musunuz? Brian ilk taburede. Sonra ben onun yanındakinde, Bay Wright üçüncüsünde, Tony Ashfield dördüncüde, onun yanında Bay West ve öbür başta da Ron Ellie oturuyordu. Evet.
Kenneth Boyd hangisinde oturuyordu? O barın arkasındaydı. İçki servisini yapıyordu. Devam edin. Salona geldiğimiz zaman hepimiz size demin söylediğim şekilde barın önündeki şu taburelere oturduk. Ve Kenneth Boyd içkileri doldurdu. Daha ilk yudumu almadan büyük bir gürültü duyduk. Güverteden gelmişti. Kısa bir an elektrikler de kesildi. Herkes paniğe kapıldı. Kapıya ilk giden Bay Wright oldu. Herkes onun arkasındaydı. Hepimiz telaş içindeydik. Bay Wright kaptanla bir şeyler konuştu. Sonra hepimize tehlikede olmadığımızı, korkulacak bir şey olmadığını da ilave etti. Bara döndük ve içkimizi içmeye başladık. İşte gerisini biliyorsunuz. Hı hı. Müfettiş, birden aklıma geldi. Herkes lütfen barın etrafına dün geceki gibi otursun. Ne düşündüğünüzü anladım sanıyorum. Neden olmasın? Beyler, lütfen buraya bara gelir misiniz? Lütfen arkadaşlar, lütfen. Güzel. Şimdi hepinizin dün gece oturduğunuz taburelere oturmanızı istiyorum. Aynen dün geceki yerlerinize. Ben şurada oturuyordum ben. Delaney, sen Bay Hammer'ın yerine otur. Evet. Bay Boyd, dostlarınıza içki servisi yapar mısınız? Dün gece yaptığınız gibi aynen. Bay Wright, Doktor Bradford ve Bay Hammer'a diğerlerinden sonra içki verin, tamam mı? Tamam. Herkes içkisini alınca elimdeki tepsiyi yere atacağım. Güvertedeki gürültü yerine. Ondan sonra hepiniz dün akşam yaptıklarınızı tekrarlayacaksınız. Bay Wright salonun kapısını kapatınca herkes yerine dönüp oturacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim, tamam. Evet. Bay Boyd, başlayın. Hayır, bir dakika durun, bir yanlışlık var. Tamam, şimdi hatırladım. Tekrar bara döndüğümüz zaman Brian benim solumda oturuyordu. Bay Wright sağ tarafında, ilk taburedeydi. Evet, yanlışlıkla oturdukları tabureleri ve yerlerini değiştirmişlerdi. Yani bir dakika şimdi. Ne yani şimdi bu olacak şey değil. Brian Hammer yanlışlıkla öldürüldü. Zehir Bay Wright için hazırlanmıştı. Doktor Bradford haklı. Parmak izi raporunu aldığım zaman ben de böyle bir şeyden kuşkulanmıştım. Her kadehte 2 parmak izi varken Brian Hammer'la Orson Wright'ın kadehlerinde 3 parmak izi vardı. Ayrıca bütün kadehlerde ve barın tezgahı üzerinde de Kenneth Boyd'un parmak izleri bulundu. Üzerinde durmadık çünkü içki servisini o yapıyordu. Evet. İlk kez başaramayınca katil dün gece beni öldürmek için yeniden harekete geçti desenize. Ama niye? Ben kime ne yaptım? Nedenini bilmiyorum. Ama katilin kim olduğunu biliyorum. Demek katil Kenneth'miş. İnanılır şey değil. Neden Kenneth? Neden? Neden mi? Bir de soruyor. Bakın beni dinleyin hepiniz. Bu adam bir canavar. Daha başkalarına da zarar vermeden ortadan kaldırılmalı. Sözlerinize dikkat edin Bay Boyd. Her söylediğiniz aleyhinize delil olarak kullanılıyor. Umurumda bile değil. Nasılsa yakalandım. Brian çok talihsiz bir yanlışlığa kurban gitti. Onun öldüğü an az kalsın kendimi ele veriyordum. Kendime hakim oldum çünkü Orson Wright'ı öldürmek için bir şansım daha vardı. Denedim. Onu öldürmeyi yine denedim. Bay Wright'ın başına vuran sendin. Evet, bendim. İkinci kez saldırmayı önceden planlamış mıydınız? Yok, hayır. Bar tezgahının altına sakladığım zehir şişesini alıp yok etmek için buraya gelmiştim. Ama ne yazık ki öldürecek kadar sert vuramadım şişeyi. Onu öldürmeyi bu kadar çok istediğinize göre çok önemli bir nedeniniz olmalı. Evet, çok önemli bir nedenim var. Şunun iğrenç yüzüne baksanıza. O da benim gibi bir katil. Bu adam çıldırmış. Ben kimseyi öldürmedim. Öldürmedin ha? Richard Conway'i kim öldürdü o halde? Bu isim sana hiçbir şey hatırlatmıyor mu? Hayır, bu isimle birini tanımıyorum bile. Dedektif Delaney, lütfen cebimden cüzdanımı alır mısınız? Tamam, teşekkür ederim. Bakın, içinde bir resim olacak. Evet, onu Sayın Orson Wright'a gösterir misiniz lütfen? Bu resmi mi? Evet, o. Resme bakın Bay Wright. Baktım. Ne olacak? Benim bu resimle ne ilgim var ki? Richard Conway benim küçük kardeşimdi. Kardeşimdi dediniz. 6 ay önce öldü. Onu Orson Wright sen öldürdün. Bay Boyd. Sen öldürdün. Bay Boyd. Bu çılgını neden hala burada tutuyorsunuz siz? Sizi zincire vururum. Niye hala burada tutuyorsunuz bu çılgını? Kenneth Boyd,
Sizi Brian Hammer'ı öldürmek ve Orson Wright'ı öldürmeye teşebbüs suçlarıyla tutukluyorum. Onu mahkemeye vereceğim. Mahkemeye vereceğim onu. Olay henüz kesin olarak sonuçlanmadı Bay Wright. Kenneth Boyd'un öyküsünü de dinlemem gerek. Delaney, herkesi evine gönder. Toplantı sona erdi. Peki müfettişim. Baylar, siz kalın Bay Wright. Beni burada daha fazla alıkoyamazsınız. Katili yakaladınız. Eve gitmek istiyorum. Dinlenmem gerek. Korkunç bir gece geçirdim, yaralıyım. Tamam Bay Wright. Hepimizin dinlenmeye ve uykuya ihtiyacı var. Ama bir öykü dinlemek zorundayız. Ben bunu daha önce duymuştum. Bir kez de Kenneth Boyd'dan dinleyelim. Evet Bay Boyd. Şimdi söyleyin bakalım. Bay Wright'a neden katil dediniz? Richard çok parlak bir tıp öğrencisiydi. Yetenekliydi. O üniversiteye gidebilsin diye ben çalışıyordum ve ona yardım ediyordum. Ancak Richard çok hırslı bir öğrenciydi. Öğrenmek, araştırmalar yapmak için hem daha fazla paraya hem de daha çok olanağa ihtiyacı vardı. Wright eczacılık şirketinin laboratuvarında yarım günlük bir iş buldu ve çalışmaya başladı. Şirket o günlerde yeni bir ilaç üzerinde son deneme aşamasına gelmişti. İlacı bir insan üzerinde denemek gerekiyordu. Eğer başarılı sonuç alınırsa ilacın duyurulması ve dağıtımı yapılacaktı. Bay Boyd, uzatmayın, sonucu anlatın lütfen. Zaten sonuca geldim müfettiş Fox. Sayın Orson Wright'a sormak istiyorum. Kardeşimi deneyi kendi üzerinde yapmaya nasıl razı etti? Ne diyorsunuz? Richard yeni ilacı kendinde denemeye razı oldu. Sanırım karşı koyamayacağı kadar büyük bir ödül alacaktı. Orson Wright hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini söylemiş. Kardeşime bir kağıt imzalatmıştı. Bu da yetmiyormuş gibi deney gizli tutulacaktı. Kimse bir şey bilmeyecekti. Richard tıp doktoru unvanını kazanmak için büyük yatırım yapmak zorundaydı. Para o yüzden gerekliydi. Ama deney başarısızlıkla sonuçlandı. Senin bildiğinde bu öykü müydü Barnes? Evet müfettişim. Sizin söyleyecek bir şeyiniz var mı Bay Wright? Hayır. Kardeşinizin başına gelenleri nasıl öğrendiniz Bay Boyd? Richard'ın bir kız arkadaşı vardı. Onun ani ölümü ikimiz için de akıl almaz bir olay oldu. Ona engel olmaya çalışmış ama hatta polisten yardım istemiş kızcağız. Polis bu işe karışamayacağını bildirmiş. Richard kızın bana gelmesine de izin vermemiş. Çok gururlu bir gençti. Kızı hatırlıyorum. Çok korkuyordu. Deneye engel olmamız için bize başvurmuştu. Kızı pek ciddiye almamıştık. Sözünü ettiği son derece ünlü bir şirketti. Sinir krizi geçiriyor diye düşünmüştük. Daha sonra hiçbir kanuni şikayet gelmeyince olayı unuttuk gitti. Evet, ne yazık ki cesur ve hırslı gençleri hırslı ve acımasız ilaç yapımcılarından koruyacak bir kanun yok. Sağlıklı, genç ve yaşam dolu bir insanı deney kobayı olarak kullanmak gerçekten canavarlık. Öykünüzü ben tamamlayayım Bay Boyd. Kardeşinizin öcünü almaya karar verdiniz. İsminizi değiştirdiniz ve Wright Eczacılık Şirketi'nde çalışmaya başladınız. Sonra da Orson Wright'ı öldürmek için uygun bir zaman ve yer kolladınız. Yattaki toplantı benim için bu işi bitirmek açısından çok uygundu. Ama ne yazık ki her şey tasarladığım gibi olmadı. Evet, Brian Hammer bu yanlışlığı yaşamıyla ödedi. İnanın çok üzgünüm. Brian Hammer'a zarar vermeyi aklımın ucundan bile geçirmedim. O çok mükemmel bir insandı. Öyleydi. Polis motoru geldi müfettişim. Peki, sizi merkeze götüreceğiz Bay Boyd. Doktor, çok üzgünüm doktor. Çok üzgünüm. Ben de. Kenneth Boyd hafifletici nedenler göz önüne alınarak yargılanır. 3-4 yıl hapiste yatar. Ya siz Bay Wright? Şirketinizden ayrılıyorum Bay Wright. Keşke sizi hiç tanımamış olsaydım. Evet Bay Wright. Ne dersiniz? Dostlarınız bu olaydan sonra size pek bağışlayıcı gözle bakamaz, öyle değil mi? Öyle olmasını istememiştim. İstememişsinizdir herhalde Bay Wright. Kendimden utanıyorum. Çok saygıdeğer bir işi kişisel hırsım yüzünden çirkinleştirdim. Genç bir adam öldü. Bir başkası benim yerime öldü. Bu kadarını taşımak zor. Şirketi bırakıp beni kimsenin görmeyeceği bir adada yaşamamı sürdüreceğim. Size söz veriyorum müfettiş Fogg. Bir daha Wright Eczacılık Şirketi'ni yönetmeyeceğim. Geç de olsa yerinde bir karar Bay Wright.
Şansınız açık olsun. Kenneth Boyd birkaç yıl sonra hapisten çıkar. Siz ömür boyu kendi vicdanınızın sesini dinlemeye mahkum oldunuz. Toplantı adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Alfred Hitchcock, çeviren ve uygulayan Ayten Kuyululu, yöneten Zafer Ergin, efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Orson Wright, Sadrettin Kılıç, Brian Hammer, Zihni Küçümen, Kenneth Boyd, Kenan Işık, John Bradford, Adnan Biricik, Tony Ashfield, Ali Düşen Kalkar, Ron Ely, Yıldıray Şahinler, Arthur West, Kemal Bekir, Müfettiş Fox, Burçin Oraloğlu, Dedektif Delaney, Fikret Kuşkan, Dedektif Barnes, Pekcan Türkeş. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.